Perfect. 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 Önceki bölümde periyodik bakımını yaptığımız Volkswagen Jetta aracımıza 10 inç Android multimedya montajı yapacağım. Aracımızın üzerinde fabrika çıkışlı radyosu var ve günümüz şartlarında teknolojinin gerisinde kalıyor bu radyo. Forcecare markasına ait Android multimedya satın aldım. Kutu üzerinde 10.1 inç ekran boyutuna sahip olduğunu görüyoruz. Ürün 2 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip, ayrıca IPS panel olduğunu görüyoruz. IPS ekran araçlarda son derece önemlidir. Normal bir LCD ekranda güneş ve ışık yansımaları yüzünden ekranı farklı açılardan görmek zorlaşıyor. IPS ekran sayesinde birçok açıdan ekranı net görebiliyoruz. Bu durum araç multimedyaları için çok önemli bir özellik. Kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. Kutu içerisinden montaj yardım kılavuzu çıkıyor ve multimedya ekranımız çıkıyor. Ekran güzel bir şekilde korunarak gönderilmiş. Ekranı kaldırdığımızda kutunun içindeki elektrik tesisatlarını görüyoruz. İlk olarak Highworld markasının CAN bus'ı dikkatimi çekiyor. Üzerindeki soket yapısı bu araca tamamen uyumlu ve kesme biçme işlemleri yapmadan kolayca montaj yapmamıza imkan veriyor. GPS anteni, USB kablosu ve CAN bus'sız montaj tesisatı kutu içeriğinde mevcut. Ayrıca multimedya ile birlikte kaliteli bir geri görüş kamerası da ürünle birlikte gönderiliyor. Kutumuzu tamamen açıp eksik bir şey olup olmadığına bir bakalım. Satın aldığımız multimedya, Jetta'nın bu modelinin radyo kasasına uyum sağlaması için yanında çerçeveleriyle birlikte gönderiliyor. CAN bus bağlantı tesisatı, radyo dönüştürücü soketi, ses sistemi bağlantı tesisatı, 2 adet USB bağlantı kablosu, CAN bus'sız bağlantı tesisatı, geri görüş kamerası ve tesisatı, GPS anteni, dijital ve manuel klima için çerçeveler ve multimedya dış kasa çerçevesi kutunun içerisinden eksiksiz bir şekilde çıkıyor. Bu tarz bir ürün satın aldığınızda bu tesisatların ve aparatların tam olduğuna ve kırık olmadığına mutlaka emin olun. Elektrikli ürünler montaj yapıldıktan sonra kolay iade olmuyor ne yazık ki. Ürünün montajını yapmadan önce her şeyin sağlam olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bizim satın aldığımız üründe herhangi bir sorun göremedim. Piyasada Android multimedya ile ilgili birçok marka bulabilirsiniz. Bu ürünlerin birçoğunu denedim ve çok az sayıda kaliteli marka ve ürün olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi araştırıp almanız gereken bir ürün bu. Bu küçük kutu ise CAN bus bağlantısı için gerekli. CAN bus sistemi araç üzerindeki beyinlerin birbiriyle haberleşme sistemidir. ECU aracın üzerindeki ABS beyni, vites kutusu beyni, kapı içindeki beyinlerin verilerini sürekli denetler. Bu veri alışveriş sistemine OBD2 ile bağlanmak mümkündür. Günümüzde gelişmiş Android multimedyalar sayesinde CAN bus bağlantısı yaparak multimedya ekranı üzerinden bu verileri görmek mümkün hale geliyor. Montajını yapacağımız multimedya bu CAN bus sistemine sorunsuz bir şekilde bağlanıp aracın yol bilgisayarındaki verileri görmemizi sağlayacak. Aracın yakıt tüketiminden el freninin çekili olup olmadığına kadar bütün verileri multimedya üzerinden görebileceğiz. Biz multimedyanın araca bağlantısını CAN bus tesisatını kullanarak yapacağımız için bu kabloyu kullanmamız gerekmeyecek. Geri görüş kameramız ise 5 metre görüntü aktarma kablosuna sahip. Bu kablonun bağlantısını nasıl yapacağınızı size detaylı olarak göstermeye çalışacağım. Kameranın güç bağlantı jackı. Bunun da kablo uzunluğu yeterli ölçüde. Kamera üzerinde ise görüntü aktarma ve güç bağlantılarını görüyoruz. Ayrıca balık gözüne yakın geniş bir açı sunacak lense sahip ve suya dayanıklı yapıda. Kameranın iki tip montaj şekli var. Tamponu delebilir veya kelebek aparatını takarak plakalığın üst kısmına montajını yapabiliriz. Kameranın montajını multimedyanın montajını yaptıktan sonra detaylı olarak göstermeye çalışacağım. Android multimedyamız 10.1 inç IPS ekrana sahip ve üzerinde koruyucu film takılı halde geliyor. Bu ekranı çizmek istemeyiz sonuçta. Cihazın kutu içeriğinde eksik kırık bir ürün olmadığına göre artık montaja geçebiliriz. Aracımızın yanındayız. 2014 model 1.6 TDI manuel vites Jetta. Kutunun üzerindeki fotoğraftan biraz farklı ama olsun. Aracımızın orta konsolunda standart fabrika çıkışlı radyosunu ve altında manuel klimasını görüyoruz. İşe ilk olarak radyonun çerçevesini sökerek başlayacağız ve bunun için bize trim levyeleri lazım. Bu levyeler aracın hassas parçalarına zarar vermeden sökmemizi sağlar. Çerçevenin etrafından dikkatli bir şekilde levyeleri sokarak boşluk oluşturuyorum. Çerçeve dışa doğru çekilerek çıkıyor. Radyo çerçevesinin etrafından dikkatlice kaldırıyoruz. Çerçevenin arka tarafında tırnaklar var. Fazla güç uygulamadan çerçeveyi yerinden çıkartmamız gerekiyor.
Turuncu levyelerimiz sayesinde hiçbir yere zarar vermeden çerçeveyi çıkartıyoruz. Çerçevenin alt kısmında hava yastığı göstergesi var. Aracın kontağı kapalıyken bu göstergeyi sökebiliriz. Kontak açık konumda soketi çıkartırsanız araç hava yastığı uyarısı verecektir. Bu göstergeyi daha sonra çerçeveden söküp soketin üzerine takacağım. Şimdilik çerçevemizi kenara alabiliriz. Artık radyo karşımızda duruyor. Radyoyu yerinde tutan 4 adet vidası var. T20 uç kullanarak radyoyu yerinde tutan 4 adet vidayı sökerek çıkartacağız. Radyo kolayca dışarı çıkacaktır. Radyoyu yerinde tutan vidaları söktük ve radyo tek elimizle bile çektiğimizde yerinden dışarıya çıkıyor. Radyonun arka tarafında 2 adet anten kablosu ve elektrik tesisatı bulunuyor. Dikkatli bir şekilde bağlantıları sökeceğim. Elektrik bağlantı soketi basit bir kilit mekanizmasına sahip. Radyomuzun bağlantılarını söktük. Şimdi Android multimedyamızın montajını yapabiliriz. CAN bus bağlantı tesisatı aracın üzerindeki elektrik tesisatına uyumlu sokete sahip. Herhangi bir kesme biçme işlemine gerek olmadan soketleri dikkatli bir şekilde bağlayıp kilitliyorum. Tesisatın üzerinde yer alan CAN bus bağlantı soketine Highworld markasına ait olan CAN bus'ımızı takıyorum. Aracın anten soketine de dönüştürme aparatını takıyorum. Ürünle birlikte 2 adet USB bağlantı kablosu gönderildi. Ben bir tanesini kullanmak istiyorum. Bu araçta USB bağlantısı için en uygun yer torpido gözü sanırım. Siz isterseniz daha iyi bir yere montajını yapabilirsiniz. USB bağlantısı sayesinde hem telefonumuzu şarj edebiliriz hem de telefonun ekranını multimedya ekranına yansıtabiliriz. Apple CarPlay de bu ürünle birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyor. USB bağlantımızın kablosunu kolayca çektik. GPS antenimizin de montajını hızlıca yapalım. GPS antenimiz uzun bir kablo ile geliyor. GPS'in daha iyi çalışması için sinyale engel olmayacak bir yere montajını yapabilirsiniz. Ben sol taraftaki A sütununa yakın bir yere montajını yapacağım. Sırada geri görüş kameramızın elektrik tesisatı var. Bu tesisat 5 metrelik bir kablodan oluşuyor. İki ucu sarı jaklıdır ve üzerinde ucu boşta pembe kablolar vardır. 5 metrelik bu kablomuzu aracın bagaj kapağına kadar götürmemiz gerekiyor. Multimedyanın montajını yaptıktan sonra bagaj kapağına kadar tesisatı çekeceğim ve kameranın bağlantısını göstereceğim. Kabloyu multimedyanın arkasına ulaştıracak şekilde direksiyonun altından geçirdim. Ürünle birlikte gelen bir kamera görüntü giriş kablosu var. Bu bir dönüştürme aparatıdır ve bir ucunu multimedyanın arkasındaki yuvasına takacağız. Bir ucu da sarı jaklardan oluşan görüntü aktarma tesisatına takılacak. Multimedyamızın bağlantısını yapabiliriz artık. İlk olarak ekranı çizmemek için altına bir sünger koyuyorum ve elektrik beslemesi, ses çıkışı ve CAN bus bağlantısı olan soketi yuvasına takıyorum. Elektrik bağlantı soketini dikkatlice yuvasına taktıktan sonra radyo soketini ve GPS antenini takacağım. Bu soketlerin her birinin kendine ait yuvaları var. Zorlamadığınız sürece doğru soketi doğru yuvasına takabilirsiniz. Her bir bağlantı farklıdır ve pin sayıları aynı değildir. Anten ve GPS bağlantılarımızı kolayca ait oldukları yerlerine taktık. CAN bus tesisatında boşta olan soketi multimedyanın arka tarafında bulunan yuvasına takıyoruz. Geri görüş kamerasının soketini ait olduğu yuvasına takıyoruz. Genellikle 1 numaralı yuva görüntü giriş kısmıdır. USB bağlantısının soketini de hemen yanındaki porta takıyorum. Multimedyayı çalıştırmak için gerekli olan elektrik bağlantısını yaptık ama henüz işimiz bitmedi. Multimedyanın arka tarafındaki bağlantıların şeması, soketlerin yuvaları ve işlevleri basitçe bu şekilde. Şimdi geri görüş kamera tesisatımızın üzerinde olan sarı jakın hemen yanındaki pembe kablonun bağlantısını göstereceğim. Bu kablo CAN bus'lı sistemlerde kameranın elektrik beslemesini taşır. Pembe kabloyu CAN bus kutumuzun üzerindeki 4 numaralı kablonun izolesini sıyırıp birleştirerek yapıyoruz. 4 numaralı kablo genellikle kahverengi veya pembe olur ve mutlaka kırmızı kablonun yanındadır. CAN bus aracın beyniyle iletişime geçerek aracın geri vitese takıldığını anlar. Pembe kablo enerjilenir ve kameranın çalışmasını sağlar.
Görüntü aktarma kablosunun diğer ucundaki pembe kablonun bağlantısını ise birazdan kameranın montajını yaptığımızda göstereceğim. Şimdi multimedyanın çerçevesini yerine takabiliriz. Bu çerçeve ürün ile birlikte geliyor. Bu sebeple multimedyayı satın alırken aracınızın marka, model ve üretim yılını dikkate alarak satın almanız gerekiyor. En ufak bir farklılık çerçevenin yerine tam oturmasına engel olacaktır. Çerçevenin üzerine ilk olarak klima çerçevesini takmamız gerekiyor. Klima çerçevesinin küçük vidalarını yerlerine dikkatli bir şekilde takıyoruz ve büyük çerçeveyi multimedyanın üzerine yerleştiriyoruz. Ekranı çerçeveye sabit tutacak 6 adet vidası var. Bu vidaları dikkatli bir şekilde yerlerine takıp ekranı çerçeveye sabitliyoruz. Vidaları fazla sıkarsanız çerçeve plastik olduğu için çatlatıp zarar verebilirsiniz. Az önce söylediğim uyumsuzluk sorununu burada daha iyi görebilirsiniz. Yanlışlıkla dijital klima çerçevesini takmışım. Hemen klima çerçevesini söküp analog modelin çerçevesiyle değiştiriyorum. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi multimedyanın arka tarafındaki kablo ve tesisatların zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde ekranı yuvasına takacağım. Çerçevenin arka tarafında bulunan tırnakları fazla bastırmadan hizalarına geldiklerinde yerlerine oturtuyorum. Bu tırnaklar orijinal çerçeve ile birebir aynı konumdadır. Multimedyamızı göğüsteki yerine taktık ve çalışmasında herhangi bir sorun yok. CAN bus sisteminin adaptasyonunu yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı göstereceğim. CAN bus sayesinde aracı geri vitese taktığımızda geri görüş kamerası hemen devreye giriyor. Ama bağlı olmadığı için herhangi bir görüntü göremiyoruz. Bu arada multimedyanın dokunmatik hassasiyeti çok güzel ve 33 tane arayüze sahip. Hoşunuza gidecek bir temayı seçebilir ve ürünü daha fazla kişiselleştirebilirsiniz. Bence bunlar her multimedyada olması gereken özellikler ama birçok marka bu özellikleri sunmuyor maalesef. Ürünün detaylarını videonun sonunda göstereceğim. Şimdi geri görüş kamerasının tesisatını aracın bagajına götürmemiz gerekiyor. Bunun için birkaç döşemeyi söküp kabloyu görünmeyecek bir şekilde bagaja kadar götüreceğim. Aracın elektrik tesisatının büyük bir kısmı sol taraftaki döşemelerin içinden aracın arkasına kadar ilerliyor. Biz de döşemeleri trim levyesi kullanarak söküp kameranın görüntü aktarma kablosunu orijinal tesisata paralel bir şekilde bagaj tesisatına kadar götüreceğiz. Bu kısımlardaki plastik döşemeleri tırnaklarını kırmadan nazikçe söküp kabloyu içinden götürüyorum. Geri görüş kamerasını tamponu delerek takmak istemiyorum. Bunun yerine kelebek aparatını takarak plakalık üzerindeki aydınlatma kısmına yakın bir yere montajını yapacağım. Bu araçta plakalık bagaj kapağının üzerinde yer alıyor. Bu sebeple bagajın elektrik tesisatına paralel bir hat çekeceğim. Bagaj kapağının iç kısmındaki plastik döşemeyi de söküp çıkartmam gerekiyor. Bu plastik döşemeyi iki vida ve döşeme klipsleri yerinde tutuyor. Hızlı bir şekilde döşemeyi yerinden söküp çıkartıyorum. Geri görüş kamerasının tesisatını aracın orijinal tesisatına paralel götürmemiz gerekiyor. Bu sayede hem tesisat zarar görmez hem de ortada kötü bir kablo görüntüsü olmayacaktır. Kamerayı buradaki plakalık aydınlatmasının hemen yan tarafına takacağım. Plakalık aydınlatmasını bir trim levyesi kullanarak kolayca yerinden çıkartıyorum. Kameramızın üzerinde tampona montaj aparatı takılı. Üzerindeki aparatı çevirerek söküp çıkartıyorum. Kamera ile birlikte kelebek montaj aparatı da geliyor. Bu aparatı kameranın üzerine takıp iyice sıkıyorum. Kameranın kablosunu plaka aydınlatma yuvasından içeriye sokuyorum. Kablo üzerinde 2 adet soket olduğu dikkatinizi çekmiştir. Sarı jack görüntüyü aktarmak için, diğer kırmızı olan ise kameranın çalışması için ihtiyaç duyduğu 12 volt beslemeyi alması içindir. Kameramızı tam olarak buraya takmak istiyorum. Bunun için bize şarjlı bir el matkabı gerekiyor.
Kameramızı güzel bir şekilde sabitledik. Plak aydınlatmasını da yerine tam oturttuktan sonra kameramızın elektrik bağlantısını yapabiliriz. Görüntü aktarma kablosunu kameranın kablosuna kadar getirmemiz gerekiyor. Bunun için bagajın elektrik tesisatının geçtiği yeri bulup tesisatın yanından kabloyu geçiriyorum. Burada yapacağımız bağlantı oldukça basit. Geri görüş kamerasının kablosunda olan sarı jakı görüntü aktarma kablosundaki sarı jaka takıyoruz. Kameranın elektrik bağlantısını ise görüntü aktarma kablosu ile aracın bagajına kadar getirdiğimiz sarı jakın üzerindeki pembe kablodan alacağız. Pembe kabloyu kamera ile gönderilen elektrik besleme kablosunun kırmızı ucuna takıyoruz. Siyah uç boşta kalacak. Siyah ucu bir yere bağlamamız gerekmiyor. Bu gösterdiğim kamera bağlantısı sadece CAN baslı multimedya ve bunu destekleyen araçlar için geçerlidir. Eğer aracınız ve multimedyanız bu özelliği desteklemiyorsa bu bağlantı çalışmayacaktır. Bu durumda görüntü aktarma kablosu ile aracın bagajına kadar geleceksiniz ve kameranın elektrik beslemesini geri vites ampulünden almanız gerekecek. CAN baslı modelde aracın elektrik tesisatını kesip biçmeye gerek olmaması çok iyi bir şey. Söktüğümüz döşemeleri yerlerine taktım ve kameranın görüş açısını güzel bir şekilde ayarladım. Multimedyanın kontrollerini yapabiliriz. Geri vitese taktığımız anda geri görüş kameramız hızlı bir şekilde devreye giriyor. Kameranın açısı yeteri kadar geniş. Park edeceğimiz alanı rahatlıkla gösteriyor. Tamponun uç kısımlarını da rahatlıkla görebiliyorum. Aracı biraz ileri alıp geriye doğru hareket edeceğim. Kameranın açısı ve çözünürlüğü gerçekten çok güzel. Hiç aynalara bile bakmadan aracı park etmek mümkün. Köpeğim daha rahat park etmem için park yerini işaretliyor sanırım. Küçük bir işaret koydu. Bu park etmemiz için yeterli olur. Sadece kameraya bakarak aracı rahatlıkla park edebiliyoruz. Multimedyanın montajını tamamen bitirdik. Şimdi CAN basın adaptasyonunu nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum ve birlikte multimedyayı biraz inceleyelim. Multimedya 33 tane arayüze sahip. Beğendiğiniz bir temayı üzerine basarak seçebiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti çok güzel ve ürün yeteri kadar hızlı. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Şık ve sade bir menüsü var. Ayrıca arka plan resmini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Navigasyon, radyo, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklere erişmek birçok arayüzde çok kolay. Ayarlara girerek devam edelim. Telefonunuzdan mobil veriyi paylaşarak multimedyanın internete erişmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede YouTube, Spotify, canlı trafik durumu, WhatsApp gibi uygulamaları kolayca kullanabilirsiniz. Araba ayarları kısmından istediğiniz ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi CAN bus adaptasyonunu nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Ayarlar menüsünden fabrika ayarına giriyoruz. Burada bizden bir şifre isteyecek. Bu cihaz için şifre 1234. Başka cihazlarda 4 tane 0 da olabilir. Fabrika ayarı menüsünde açılış logomuzu seçebiliyoruz. Cihazın dokunma kalibrasyonu ve düğme tanıtma işlemleri de bu menüden yapılır. Direksiyon düğmeleri de buradan atanabilir. CAN bus ayarı için ayarları yapabilir kısmına giriyoruz. Aracın marka, model, yıl bilgilerini seçiyoruz ve bize en uygun CAN bus modülünü gösteriyor. Montajını yaptığımız Highworld markasına ait CAN bus modülüydü. Doğru ve uyumlu olduğuna emin oluyoruz. Onay verip menüden ayrılıyoruz. Bu şekilde CAN bus adaptasyonunu yapmış oluyoruz. Ana menüden araç bilgisine girerek aracımızın birçok verisine buradan erişebiliyoruz. Tabi bu menü biraz da meraklılar için. Burada yakıt tüketimi, soğutma suyu sıcaklığı, emniyet kemeri, el freni, motor devri, akü voltajı gibi birçok veriyi görebiliyoruz.
Perfect. 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 Ben çok amatör kalıyorum. Evet, Çünkü, olmuyor. evet yani çünkü ben Android multimedya montajımızın sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olabilir, videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.